Evet, herkese merhabalar. Evimizin konforunda bir pazar günü yine bir doğaçlama bir sohbet yapalım istedim. Bugün size ne anlatmak istiyorum? Gluteal otoagmentasyon. Ne demek gluteal otoagmentasyon? Kelime olarak incelediğimizde gluteus yani gluteal bölge popo anlamına gelir. Oto kendi kendine, agmentasyon büyümesi. Yani poponun kendi dokularından büyümesine, dikleşmesine verilen isim budur. Gluteal otoagmentasyon. Bu gluteal liften yani popo kaldırma dediğimiz ameliyattan biraz daha farklı bir işlemdir. Şimdi bunun detayına girmeden önce biraz popo estetiği nedir? Bu konuda sohbet edelim. 1900 yılların başında Penn isminde bir müellif güzel memenin ne demek olduğunu anlatabilmek için 150 adet kadını inceliyor. Kadınları soruyor, memelerini ölçüyor, biçiyor. Daha sonra kendine şunu soruyor. Ben hangisini beğeniyorum? Bu memelerden hangisini ben güzel buluyorum? Daha sonra güzel bulduğu memeleri neden güzel bulduğuna dair bir takım notlar almaya başlıyor. Derken güzel memenin neye benzemesi gerektiğiyle ilgili bir takım fikirler ortaya atıyor. Ama bugün günümüze kadarki olan sürece baktığımızda güzel bir poponun nasıl bir şey olmasıyla ilgili bilimsel bir standart henüz ortaya konulamadı. Bir memeye ne zaman sarkmış bir meme dediğimizin santim santim ölçüleri vardır. İşte memenin katlantısının altında mı, üstünde mi, tam çizgide mi, altındaysa kaç santim altında olduğuna göre memenin sarkma sınıflaması var. Peki popoda böyle bir şey var mı? Böyle bir şey son 10 yıla kadar yoktu. Son 10 yıl içerisinde çeşitli plastik cerrahlar bu konuda düşüncelerini, tecrübelerini ortaya koyarak bu konuda makaleler yazdılar, kitaplar yazıldı. Ama hala güzel bir poponun ne olması gerektiğiyle ilgili %100 herkesin ortak fikirde olduğu bazı kurallar henüz yok. Olsun, mevcut kurallar çerçevesinde güzel popoya ulaşmak için biz neler yapıyoruz? Ya da soruyu tersten sorayım. Biz hangi popoyu beğenmiyoruz? Hangi popo kötü? Yani neden bir popo estetiği gibi bir ameliyata ihtiyaç var? Eğer popodan beklenen kurvatürümüz yani kavisimiz, poponun yuvarlaklığı yoksa ya da popo sarkıksa ya da popo genişse ya da poponun üzerinde dalgalanmalarınız varsa bunlar istenmeyen popo örneklerine birer örnek olabilir. Peki o zaman cümleyi gene tersten kuruyorum. Hedefimiz nedir? Şekil olarak yuvarlığa daha yakın, sarkıklığı olmayan, bacak altında katlantısı bulunmayan dik, diri popolar. Şimdi bugünün konusu olan gluteal otoagmentasyon ne olduğunu size anlatabilmek için bugün büyük bir çaba sarf ettim. Şu gördüğünüz modeli oluşturdum. Burada da bir kameramız dikey bir görüntüyle sizin daha iyi algılamanızı sağlayacak. Çünkü o teknik detayı iyi algılamanız çok önemli benim için. Bunlar gördüğünüz turuncu ve yeşil olanlar bulaşık bezlerimiz. Onun altında şu bombeli sağlayan şeyler meme silikonlarını buraya koydum. Bunlar popo görüntüsü. Şu kısım sırt. Şunlar da tahmin edeceğiniz gibi bacaklar. Ama buraya gelmeden önce popo estetiğinde güzel popoyu elde etmek için biz şu ana kadar neler yaptık? Ondan biraz söz edelim. BBL denilen bir kavram var. Biliyorsunuz Brazilian Butt Lift şu an dünyadaki en popüler cerrahilerden bir tanesi. Klasik anlamda Brazilian Butt Lift dediğimizde vücudun bir takım yerlerinden yağları topluyoruz. Bu yağları poponun değişik katmanlarına enjekte ederek popoyu yükseltmeye, gevşek olan derisini germeye, ovallik kazandırmaya çalışıyoruz. Evet, dünyada en çok yapılan popo estetiği Brazilian Butt Lift dediğimiz ya da popoya yağ enjeksiyonu olarak da söyleyebilirsiniz. Bu işlemdir. Ama bu işlemin bir takım sıkıntıları var. Bunlardan bir tanesi. Vücudunuzun başka yerlerinden siz yağları toplayıp popoya enjekte ettiğinizde yağların burada yaşayabilirliği son derece az. Yani ne kadar olabilir? %30, %40, %50 oranda yağlar bu bölgede yaşayacak ama diğer %50'si yok olup gidecek burada. Neden yok olup gidiyor? Çünkü sizin buraya transfer ettiğiniz dokunun burada yaşayabilmesi lazım. Burada damarsal bağlantısını kurabilmesi lazım. Ve bu damarsal bağlantıyı kurabilmesi için buradaki dokulara birebir temas ediyor olması lazım. Buna ne demek? O zaman siz buraya çok büyük miktarda yağ enjekte ettiğinizde enjekte ettiğiniz yağın bütün yüzeyi buradaki dokularla tam temas haline geçemeyecek demektir. O zaman da ne olacak? Bu yağın büyük bir kısmı burada yok olup gideceği anlamına geliyor.
Peki, o zaman şöyle, bu ameliyatı yapanlar peki bu yağın canlılığını, tutunabilirliğini arttırmak için ne yapabilirim diye düşünmüşler ve şöyle bir yöntem akıllarına gelmiş. Demişler ki tamam biz bunu hemen derinin altına enjekte ettiğimizde yağların çoğunu kaybediyoruz. Gerçekten de %50'den daha fazlası yaşamıyor. Ben bunu daha fazla nasıl arttırabilirim? Şimdi popo bölgesinde damarlanma açısından en güçlü yapı kas yapısıdır. Gluteus maximus. Kendi poponuza dokunduğunuzda çok sert, güçlü bir kas göreceksiniz. O gluteus maximus kası. Onun altında medius ve minimus da var. Şimdi kasın içerisine yağ enjeksiyonu yaptığınızda canlılığı çok daha yüksektir. Neden? Çünkü çok vasküler açıdan, damar açısından çok zengin bir alandır. Yağ orada çok güçlü bir şekilde yaşar. Ama orada da şöyle bir sorun var. Çok ciddi damarlar aynı zamanda sizin yağ embolisi açısından da riskinizi arttırıyor. Yani siz bu enjeksiyonları yaparken özellikle buraya enjekte ede basıncı çok yüksek bir halde buraya yağ pompaladığınızda burada içeride damarları yaralamanız kaçınılmazdır. Buradaki artan basınç bir yere gitmek isteyecek ve damar yaralandığı için de bu yağ damarın içerisine geçme olasılığı son derece yüksek. Kas içine yapılan enjeksiyonlardaki en büyük problem budur. O zaman cerrahlar şunu düşünmüş. Peki o zaman ben bunu ultrason eşliğinde yapayım. Damarlardan kaça kaça yapayım. Ya da güvenli zonları belirleyeyim. O güvenli zonlarda çalışayım. Evet bunların hepsi komplikasyon oranını azaltan şeylerdir. Ama hangisini yaparsanız yapın. Günün sonunda popoya yağ enjeksiyonu ciddi anlamda hasta ölümleriyle sonuçlanmış olan bir işlemdir. Kasın içerisinde yapılan enjeksiyonların komplikasyon oranı yüksektir. Türkiye BBL konusunda son derece popüler bir ülkeyken bu ölümlü vakalardan dolayı uluslararası camiada adı bir parça kötüye çıkmış durumdadır. Ve yurt dışındaki diğer meslektaşlarımız aynı zamanda rakiplerimiz diyelim çünkü sonuçta bu ticari bir iştir. Biz bundan para da kazanıyoruz. Bunu çok güzel propaganda aracı olarak kullanmaktadır. Ben yapıyorum. Evet, popoya yağ enjeksiyonu yapıyorum ama kas içine enjeksiyon asla yapmıyorum. Tabii o zaman ne oluyor? Popoda yağ enjeksiyonu belli bir limitte kalıyor. Kalsın. Sizin güvenliğiniz için ben bu limitte kalmayı kabul ediyorum. Bu işin bence doğrusu da budur. Peki, güzel popoya ulaşmak için başka neler yapılıyor? Mesela popo protezi. Popo protezini çok seviyoruz. Hele ki yani enjekte edilecek bir yağınız da yoksa popo implantı bir numaralı seçiminizdir sizin. Nasıl yapıyoruz? Tam bu popo çatalından iki poponun arasındaki yaptığımız bir kesiden sağa ve sola popo implantlarını yerleştirerek bu silikon implanttır, silikon bazlı implanttır. Poponun yuvarlaklığını, dikleşmesini sağlayabiliyoruz. Peki bu implantı biz nereye koyuyoruz? Bunun komplikasyonu yok mu? Bu implantı eğer derinin altına koyarsanız gerçekten komplikasyon yaşarsınız. Poponun içerisinde dönen implantlar, bu videoyu zaten YouTube'da görmüşsünüzdür. Kendi eliyle poposundaki implantı çeviriyor. Bu implanta dokunabilirseniz çevirebilirsiniz. O yüzden implantı derinin altına koymamanız lazım. O implantları bu sözünü ettiğim gluteus maximus kası vardı ya çok güçlü olan kas. Onun içerisine koymak lazım. Onun içerisine koyduğunuzda popo implantı dünyanın en güzel popo cerrahilerinden bir tanesidir. Peki. Diyelim ki poponuzda hacim var ama poponuzdaki en büyük problem sarkıklık. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Az sonra bir resimde de size anlatacağım. Bacakların alt kısmında bir katlantınız vardır ve ayna karşısında poponuzu tutup yukarı kaldırdığınızda popo derisini gerçekten gevşek olduğunu görürsünüz. Aynı şey karında olduğu zaman biz ne yapıyoruz? Karın germe ameliyatında fazla olan dokularınızı kesip çöpe atıyoruz. Peki poponun bu tuttuğunuzda fazla olan kısmı ne yapılabilir? Klasik anlamda gluteal lift, popo kaldırma ameliyatı denen ameliyatta şu yeşil olan farz edelim ki sizin poponuzun fazla olan kısmı. Gluteal lift ameliyatlarında bu yeşil olan fazlalık çıkartılıyor, cerrahi olarak çıkartılır ve bu sarkık olan kısım yukarı doğru getirilerek buradaki kesiyle birbirine dikilir. Bunun adı gluteal lift ameliyatıdır. Popo kaldırma ameliyatıdır. Ne oldu? Popo derinizi yukarı gerdik. Bacak altındaki katlantınız gitti. Poponuzdaki o gevşek görüntü gitti. Sıkı bir popo haline geldi. Ve kesiniz burada gördüğünüz gibi popo kıvrımını takip eden martı kanadı şeklinde bir kesiniz oldu. Ama gluteal otoagmentasyon bundan biraz daha farklı bir cerrahidir. Şimdi gelelim bugünün konusu. Gluteal otoagmentasyon nedir, nasıl yapılır?
Ondan önce maketimizi düzeltmem. Evet, şimdi gluteal otoagmentasyonu anlatmaya başlayalım. Maketimizi sizin için toparladım. Şimdi şu yeşil alanın fazla doku olduğunu söylemiştik. Bu atılması gereken derinizin fazlası. Ama bunu attığınız zaman alttaki turuncu gördüğünüz şu doku, poponuzu, bacaklarınızı yukarı doğru gerdiğimizde poponun hacmine hiçbir katkıda bulunmamış oluyoruz. Peki acaba ben hem popo kaldırma yaparken hem de şu dokuyu popoya hacim katmak için kullansam nasıl olur? Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şu gördüğünüz yerde bir kesi açılıyor boylu boyunca. Bu doku üzerindeki derisi, ince katman, o derinin en üst katmanı sıyrılıyor ki transfer edilmeye hazırlanması lazım. Bu dokuyu zeminden ayırmıyoruz. Hiçbir şekilde ayırmıyoruz. Ve bunların altında bir cep oluşturduktan sonra, buralarını gevşettikten sonra bu dokuyu biraz aşağıya çekerek, teknik detaylara çok girmek istemiyorum. Bunu da bunun üzerinden tekrar ilerletme yaparak aşağıdaki dokuyla birleştiriyoruz. Evet. Bulaşık bezinden popo bu kadar oluyor. Gördünüz mü? Yeşil doku, yani atılması gereken doku poponun altında kaldı. Çöpe gitmedi. Buraya hacim kattı. Bu bir yağ enjeksiyonu değil. Bu bir implant değil. Kendi dokunuz blok olarak topluca popo derisinin altında ilerledi. Kas planında kasada dikildi ki yerinden kaymasın diye ve bu şekilde hem popo kaldırma işlemi oldunuz hem de poponuza hacim katıldı. Yani gluteal otoagmentasyon işlemi oldunuz. İşte bu ameliyat böylesine mucizevi ve güzel bir ameliyattır. Bunu size bir vakayla göstererek aslında ne demek istediğimi anlatmak istiyorum. Bakın, şimdi bu hastamızın ayaktaki hali. Görüyor musunuz? Burada sarkmalarınız, popo altına katlanma ve şuradaki dokulardaki katlantı ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. Şu basen gibi gözüken yer var ya, aslında bu hastamızın baseni yok. Sadece buraya yığılmış olan derisi. Ve biz bu popoyu şu noktadan tuttuğumuzda yukarı doğru çok rahat kaldırabiliyoruz. Ayna karşısına geçip kendi poponuzu tutup yukarı kaldırabildiğinizi hissediyorsanız ve popo dokunuz en azından popo kasınızın üstündeki deri çok rahat yukarı aşağı hareket ediyorsa gluteal otoagmentasyon için iyi bir aday olduğunuzu söyleyebilirim size. Altta görüyorsunuz basen bölgesindeki problemlerin nasıl gittiğini ve poponun nasıl yuvarlaklaştığını, yukarıdaki hastanın poposunun aşağıdaki popoya nasıl dönüştüğünü ve yapılan yöntem tamamen gluteal otoagmentasyon yöntemidir. Yine ameliyat masasından bir görüntü göstermek istiyorum size. Şu mouse'la işaretlediğim alanı görüyor musun? Bunun karşı tarafında da eşi var. Biraz oblik çekilmiş bir fotoğraf. Şu çizgi bizim cerrahi bir planımızla ilgilidir. Sonucu etkileyen bir durum değildir. Bakın bu az önce modelde gösterdiğim yeşil olan doku. Yani derinin şu poponun altına girecek olan doku. Bunun en üstteki deri katmanı sıyrılarak bu transfer için hazırlanıyor. Daha sonra şu bölgede cep açılıyor ve ondan sonra şu kenar, gördüğünüz şu kenar yukarıdaki şu kenar ile birleşiyor. Bakın bununla birleştiği zaman hayal edin, yani şu kese hattınız bir martı kanadı şekline geliyor. Ve gördüğünüz şu bantlar da bizim o sözünü ettiğimiz martı kanadı dikişi nasıl bir şey oldu. Ve popomuz bu. Hiçbir yağ enjeksiyonu yok, implant yok. Sadece gluteal otoagmentasyon yöntemiyle yapılmış olan bir cerrahi uygulamadır. Instagram sayfamızda bu ameliyatla ilgili daha fazla örnekleri de bulabilirsiniz. Pekala. Şimdi gluteal otoagmentasyonun nasıl bir ameliyat olduğunu anladık. Muhteşem maketimiz üzerinde çalışmamızı da yaptık. Peki biz bu ameliyatı kimler yapıyoruz? Tarifini yaptığım gibi eğer dokundunuz, baktınız poponuzda gevşeklik var, yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. Siz bu ameliyat için uygunsunuz. Peki bu ameliyatı karın germeyle biz birlikte yapar mıyız? Ya da kafanızda belki çizdiniz, bu ameliyat ve karın germe birleştiği zaman
360 derece karın germeye de çok benziyor. Birlikte yapılabilir mi? Cevabım teorik olarak evet. Çünkü karın germede ön taraftaki dokunuz attıktan sonra arkadaki kesi normalde kesilip atılıyor ya, biz onu kesip atmayız. Tekrar içe katlayarak buradaki gibi gluteal otoaugmentasyon şeklinde yapabiliriz. Ama bir problem var burada. Karın germede biz maksimum gerginliği elde etmek için aşağı doğru geriyoruz ya. Sizi ikiye katlanmış olarak neredeyse ameliyattan çıkartıyoruz. Hafifçe eğilerek yürümek zorundasınız ilk 10 gün. Yatağınızın da derecesi 30 derece kadar oluyor genellikle. Şimdi ön tarafı bu kadar gererken arka tarafınızda şu gerginliği yukarı doğru çektiğimiz bu gerginliği yeterince veremeyiz. O yüzden benim tavsiyem size karın germe probleminiz, ihtiyacınız da varsa beraberinde önce karın germe ameliyatınızı olmanız ve bundan sonra iyileşme sürecinizi tamamlayıp minimum 3 ila 6 ay arasında da gluteal otoaugmentasyon olmanız sizin ameliyat sonucunuzu mükemmele en yakın tutacak olan strateji olacaktır. Bunun dışında başka ameliyatlarla kombine yapılabilir mi? Açıkçası ameliyattan sonra ben sizin ilk 2 hafta belki 3 hafta boyunca olabildiğince yüzüstü yatmanızı isteyeceğim için mesela bir meme ameliyatı olamazsınız. Ne bileyim bir rinoplasti birlikte olamazsınız ama bir kol germe olabilirsiniz. Kolda liposuction, bacak, vücudun herhangi bir bölgesinde liposuction'la birlikte bu ameliyat olabilirsiniz. Hatta gluteal otoaugmentasyonla birlikte poponun bazı detaylarına küçük yağ enjeksiyonları da kombine edilebilir. Daha da büyük bir popo isteniyorsa bu kombinasyonlar planlanabilir elbette. Elbette bu ameliyatımız genel anestezi altında gerçekleştiriliyor. 2 gün kadar hastanede kalmanızı istiyoruz biz. Genellikle yüzük oyun yatmanız gerekecek. Çok sıkıldınız. Evet, yüzüstü yatmak çok sıkıcı olabiliyor gerçekten de. O durumda ne olacak? Belinizin altına tam şu kısma bir yastık koyarak sırt üstü kendinizi dinlendirebilirsiniz. Buraya yastık koyduğunuz zaman poponuzu birazcık havaya kaldırmış olacağınız için sonuçta buradaki bir flap cerrahisidir. Flaplerimizin çok da bası altında kalmasını istemiyoruz. Her ne kadar güvenli bir ameliyat olsa da risk almak istemediğimiz için hastalarımız dinlendikten sonra yüzüstü pozisyona dönmesini tercih ederiz. Oturmayla ilgili 2. 3. haftadan sonra yavaş yavaş oturmalara izin veriyoruz açıkçası. Hastalarımızın ayakta kalmasında, yürümesinde ise hiçbir problem yok. Hatta yürümek iyidir. Kan dolaşımınızı arttırır. Bütün cerrahi işlemlerdeki olabilecek olan tromboemboli riskinizi de ciddi anlamda azaltır. Yine ameliyat sonrası bakımla devam edelim. Bu yara bölgeniz gösterdiğim hasta örneğinde olduğu gibi özel bir bantla kapalıdır. Bu bant sizin yara izinizin daha mükemmel iyileşmesi için gerekli olan bir şeydir. O yüzden bir pansumana ihtiyacınız olmayacak. Sadece sizden istediğimiz tuvalete gittiğiniz zaman da temizliğinize çok dikkat etmeniz ve yara bölgenize herhangi bir kirli materyalin sıçramasına engel olmanızı isteyeceğiz. Bu işin belki de en zor tarafı budur. Eğer bu bölgeyi kirletmedikten sonra, temiz tuttuktan sonra hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Bazı hastalarımız popo yağ enjeksiyonu yani diğer ismiyle BBL vakalarından sonra verilen popo yastıklarını kullanıp kullanmayacağını soruyorlar. Popo yastığını kullanabilirsiniz elbette. Bunun bir sakıncası yoktur ama ben yine de ilk 2-3 hafta boyunca bu dokuların üzerine oturmanızı çok istemeyeceğim. Çünkü başlangıçta buradaki gerginlik çok fazla. Derinizin birazcık yumuşaması için vakit vermek lazım. Karın germe gibi düşünün. Karın germede ilk 10 gün eğilerek yürüyorsunuz ya. 10 gün sonra bir bakıyorsunuz karnınız yumuşamış. Artık dik hale geçebiliyorsunuz. Aynı şey popo için de geçerlidir. Popo dokusu birazcık yumuşayacak ve artık yavaş yavaş oturabilir hale gelmiş olacaksınız. Ama kendinize o minimum 2 haftayı belki 3 haftayı vermeniz lazım ki bu kadar emekle verilmiş olan bir ameliyatımızda herhangi bir sıkıntı yaşamayalım ve sonucumuz bozulmasın diye. Bunun dışında hastalarımızın ameliyat sonrası en çok zorlanan şey tuvalet konusudur. Başlangıçta evet gerçekten de bir miktar zorluğu var. Çünkü klozeti bacaklarınızın arasına alarak oturmadan yapmanızı isteyeceğim başlangıçta. Böyle 2. haftadan sonra yavaş yavaş klozete de oturmaya başlayabilirsiniz. Ondan sonrasında bir sıkıntı olmayacaktır. Klozete oturmanın da özel bir tekniği var. Olur da hastamız olduğunuzda size nasıl klozete oturacağınızın teknik detaylarını anlatacağım. Operasyonumuz 2 saat kadar sürüyor. Ağırlı bir işlem değildir. Hatta hastaneden taburcu olurken size basit ağrı kesici tabletler vereceğiz. Bunlar sizin ağrınızı kesmek için oldukça yeterli olacaktır. Başka bir analjeziye de ihtiyacınız olmaz. Eğer sadece gluteal otoaugmentasyon yaptıysak size
aslında popo protezi de yapmış olsak ben size korse vermeyeceğim. Neden? Korseler çok sıkıdır. Giyip çıkarma aşamasında özellikle tuvalete giderken çıkar giy olayında popo derisini aşağı yukarı zorlamanızı istemediğim için eğer sadece gluteal otoagmentasyon ya da sadece popo implantı yaptıysak size korse vermeyeceğiz. Bazen hastalarımızın çok büyük popo beklentisi olabiliyor ya da hastamızın hiç poposu yok ve gerçekten de sarkıklığı var ama sarkan derisi de ince ise gluteal otoagmentasyonda yeterince hacim oluşturamayacağını düşünüyorsak şu dokunun o zaman bu ameliyatı beraberinde popo implantıyla kombine de yapabiliyoruz. Nasıl? Gene aynı kesiyi kullanıyoruz. Bu keside de bu yeşil olarak gördüğünüz poponun içerisine kaymasını sağlamadan önce hemen gözümüzün önünde duran kasların içerisine implantları bırakıp bu dokuyu da onun üzerine kaydırıp ondan sonra bu turuncu gördüğünüz popo derisini en üstten getirip yaranızı kapatarak bu işlemi yapabiliriz. Protezli gluteal otoagmentasyon oluyor o zaman da. Yani agmentasyonumuz katmerli hale gelmiş oluyor. Hastalarımızın sorduğu bir diğer soru, bu ameliyattan sonra ne zaman spora başlayabilirim? Açıkçası popo kası çok güçlü bir kastır. Vücudumuzun en güçlü kaslarından bir tanesidir. Belki de en güçlüsü. O yüzden birçok spor hareketinde bu kas çok fazla çalışıyor. Bu dikişlerimizin çok sağlam olduğu hale gelene kadar popo bölgenizin zorlanmasını gerçekten istemiyoruz. Çünkü popo kası ne kadar güçlü bir hareket ederse buradaki yaranızı o kadar çok gelecek ve izlerinizin belirginliğini o kadar arttıracaktır. Allah'tan kesinin şeklinden dolayı o martı kanadı gibi olması, poponun tam çatal kavsini takip ediyor olması nedeniyle bu bölge yapılacak dövme seçenekleri de son derece güzeldir. Ama bizim birinci hedefimiz dövme ihtiyacı bile gerekmeksizin mükemmel bir yara izi elde etmek olduğu için ilk 6 ay popo kaslarınızı zorlayan sporları sizden yapmanızı istemeyeceğiz. Lütfen bu konuya çok özen gösterelim, olur mu? Peki bu ameliyatların riskleri var mıdır? Bütün ameliyatların standart tüm riskleri bu ameliyat için de geçerlidir elbette. Sonuçta hiçbir ameliyatı küçümseyemezsiniz. Biz bütün ameliyatları aynı özenle, aynı tıbbi prensipler çerçevesinde ciddiye alarak yapmak durumundayız. Enfeksiyon da olur, kanaması da olur, yara iyileşme problemleri de olur. Bunların hepsi olur ama hepsinde kendi içerisinde çözümleri vardır. Burada önemli olan doğru hastayı bulmak, doğru hastaya doğru ameliyat yapmak ve takip sürecinde hastayla doktor ilişkisinin kopmadan düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsek eğer son derece yüz güldürücü ve keyifli bir ameliyattır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bulaşık bezlerinden yaptığımız maketle ilgili düşüncelerinizi çok merak ediyorum açıkçası. Çok mu amatör durmuş bilmiyorum ama konuyu iyi bir şekilde anlatabilmek istiyorum. Gerçek ameliyat görüntüleri üzerinden konuşmak bazen rahatsız edici olabiliyor. Bir de YouTube sevmiyor böyle kanlı şeyleri. Herhalde bence güzel bir model oldu. Yorumlarınızı yazarsınız. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.